Bizanslarla Türklerin münasebetlerinin binli yıllardan önceye dayandığını biliyor muydunuz? Peki bir dönem Bizans sarayında ve Konstantinopolis'in mistik sokaklarında Türkler gibi giyinildiği, Türkiye benzemeye çalışıldığı ve Türk modasının seçkinler arasında bir ayrıcalık sembolü olduğundan haberdar mıydınız? Merhabalar, Bilik Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Emrecan. Bugün sizlerle birlikte Bizans sarayında bir Türk prensesi olan Çiçek Hatun'un Konstantinopolis'te yarattığı Türk modası hakkında konuşacağız. Öncelikle kısaca tarihi bilgilerimizi tazeleyelim. Yıllar 6. yüzyılı gösterdiğinde Göktürklerin hakimiyeti Karadeniz'e kadar ulaşır. Bölgeye daha önce gelen Kimmer, Massaget, İskitsaka, Sarmat, Ogur, Hun, Bulgar, Macar, Kutrigur, Utrigur, Avar ve Sabir gibi Türk boylarına ek olarak bu bölge Göktürkler döneminde de yoğun bir göç alır ve Karadeniz'in kuzeyi hızla Türkleşir. Sabir Türklerinin bakiyesi olan Hazar adı 586 yılına ait bir Bizans kaynağında Türk adıyla birlikte bu bölgede zikredilir. Bu veriden hareketle Hazarların 6. yüzyılda Göktürklerin hakimiyeti altında yaşayan bir halk olduğu söylenebilir. Göktürklerin 630'da yıkılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Hazarlar, batılarındaki Magna Bulgarya yani Büyük Bulgarlar ile mücadele ederek genişlemeye başlar ve Bizans ile daha sık diplomatik temasta bulunur. 717 yılında Emevilerin güneyden gelerek Kafkasya'yı ve Bizans topraklarını tehdit etmesiyle Hazar-Bizans ikilisi yakınlaşmaya başlar. Dönemin Bizans İmparatoru 3. Leon, Arapların genişlemeci politikalarına karşı Hazar Kağanlığı ile diplomatik ilişkilerini geliştirmek için oğlu Piskokan Konstantinos'u Hazar Kağanı Bagatur'un kızı Çiçek ile evlendirmek maksadıyla Hazarya'ya bir elçi gönderir. Dönemin müellifi Dikoporos bu girişimi şu şekilde anlatır. Bu sırada imparator elçilerini oğlu Konstantin ile evlenmesi için kızını talep etmek üzere Hazarların efendisine gönderdi. Bu elçilik heyetinin görüşmelerinin ne şekilde gerçekleştiğinin bilgisini ise Theophanes Confessor verir. Bu yıl İmparator Leo, İskitlerin efendisi Kaan'ın kızını oğlu Konstantin'e eş uygun gördü. Onu Hristiyan yaptı ve ona İrene adını verdi. O, kutsal metinleri öğrenerek muhteşem bir imana kavuştu ve Leon'a ve Konstantin'i dini vecibelerini yerine getirmemekle azarladı. Onları bile geride bıraktı. Theophanes'in Hazar gelinini sempatik bir gözle değerlendirmesi son derece manidardır. Zira bu tek bir kişinin paylaştığı bir his değil, Konstantinopolis'in sokaklarında Çiçek için düşünenlerin bir yansımasıdır. Çiçek, Bizans dini çevresinin önemli bir kısmı tarafından sevgiyle karşılanan sembolik bir kişilik haline gelir. Çiçeğe olan ilgi ve sevgi halk tabanında da karşılık bulur. Özellikle Doğu Roma Sarayı'na gelmesinden sonra kaynaklarda Tizikzatkyon olarak geçen bir giyim modası yaratması şahsına gösterilen ilginin bir göstergesidir. Aynı zamanda ününün dini cemaatleri aşarak Konstantinopolis ve çevresine yayıldığında işaret eder. Çiçeğin Roma Sarayı'na gelin olarak gelirken çeyiz olarak getirdiği elbiseler ve giydiği elbise Bizans'ta moda olur. Hatta giydiği elbise daha sonraları Bizans'ta tören giysisine dönüşür. Bu giysiye çiçekyon denir. Bu elbiseyi kadınların yanı sıra bazı törenlerde erkekler de giyer. Mesela Bizans tarihi kronikleri imparatorların bayramlarda Hazar kıyafetleri giydiğini söyler. Çiçeğin Bizans sokaklarında yarattığı moda yanında bir diğer önemli tarafı da oğlu 4. Leon'un imparator olmasıdır. Çiçek böylece Bizans hanedanına karışan ikinci Hazar kadın olarak tarihe geçer. Aynı zamanda 4. Leon annesinin soyundan dolayı Hazar unvanını alır. Son olarak Çiçeğin getirip yaydığı moda ve bu ününe karşın hayatı ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Evlendiği sırada kaç yaşında olduğu dahi bilinmemektedir. Tarihçiler Çiçek'in Konstantinopolis'e geldiğinde 20 yaşını geçmemiş olduğu kanaatindedir. Çiçek 750 yılında bir doğum sırasında hayatını kaybeder. Kendisi her ne kadar vefat etse de soyu oğlu Hazar Leon tarafından devam ettirilir. Evet, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelişmelerden haberdar olmak için bildirim çanını açmayı ve henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.